Ölülerle yaşamak, insanlarla yaşamaktan daha iyi. Bir tarafta Nil Nehri'nin etrafına kurulmuş lüks oteller, lüks düzen, diğer tarafta ise evinizin ortasında, salonunda veya yatak odanızda beraber yaşadığınız mezarlar. Böyle bir yerde gece uyuyabilir miydiniz? Yok. Eski Mısır'da ölüm bir son değil, ruhun yolculuğunun devamı olarak görülüyordu. Bu yüzden bedenin bozulmaması şarttı. Mumyalama geleneği de ruhun geri dönebileceği bir ev bırakmak için yapılırdı. Fakat tablo şehrin öteki yüzüne geldiğimizde Ölüler şehrinde daha değişik. Çünkü Kahire'nin kalbinde binlerce yıllık bir nekropol olan Ölüler şehri bulunuyor. Burası tarihte mezarlık olarak kurulmuş ama zamanla yaşayanların da evlerine dönüştüğü benzersiz bir yer haline gelmiş. Kocaman türbeler, sultan mezarları ve eski Mısır'dan kalma gömü geleneğinin izleri de burada hala hissediliyor. Dünyanın en kaotik şehirlerinden biri Kahire'deyiz. 1 milyon insanın yaşadığı Ölüler şehrindeyiz. Şimdi gideceğimiz yerde ne var? Hayat devam ediyor, yaşanıyor. İçeride de mezarlık var. Yani ölülerle insanlar bir arada mı yaşıyor Evet. burada? Nasılsın, nasıl deniyor? Keyfe halike. Elhamdülillah, tamam. Ailede kaç kişi var burada? 10 tane burada yaşayan var diye. 10 kişi yaşıyor. Kaç yıldır buradalar? Bağdat'ta doğmuş, hayata gelmişler. Ayda bu aile kaç para kazanıyor? Bu eve kaç para giriyor? Söylemiyor diye Allah'ın verdiği bir şey diye. Kızının kocası var alıyormuş. O bir fırında yaşıyor. Ekmek fırında ekmek yapıyor. Dışarıdaki mezar kime ait? المقبرة جوه تبع لمين؟ قديمين Osmanlı döneminden kalma değil mi bu mezar? مماليك ha? Evi gezebilir miyiz? فينا نعمل تصوير جوه وهو من المقبرة البيت. Ailenin 2 tane odası var. O odalardan biri de burası. Şöyle bir yer. Işık yok galiba. Ay, yandı. Açıldı. Aile burada yatıyor. Şurada da mutfak kısmı var. Ölüler şehrinde bir ailenin evi burası. Bu şekilde yaşıyorlarmış burada. Ne kadar ilginç değil mi arkadaşlar? Belki de insanlar hayatları boyunca hiç yatakta yatmamış olabilir bu aile. Televizyona baksana. Çalışıyor mu? Süper. شغال التلفزيون شغال çalışıyormuş. Tamam işletmesin. انت كده تفتيش لا بس على الزرار بس تكتب Vay. Mısır filmi mi bu? Evet, Mısır. Egyptian movie ha? تحت لكن ورا اعملوا كده تحت Küçük ve eski bir televizyon bu ailenin zamanını geçirdiği tek eğlence kaynağı. İlk ziyaret ettiğimiz ailenin hemen bahçesinin içerisinde bir mezarlık yer alıyor. Memlük mezar abi. Öyle mi? Ha bak çok eski 1326 mileti. Eski Memlük mezarlarından kalma küme Mısır adeti. Sağ taraf erkekler yatıyor, sol tarafta hanımlar. Sen mezarlığın üstünde duruyorsun. Şu an mezarlıkta mı? Buradan eşiyorsun burada diyelim. Buradan iniyorsun sağa erkeği koruyorsun. Sonra da hanımlar. Anladım. Yani bir yeraltı sistemi var aslında. Var merdiven kim var? Sistem 4 var. kat aşağı. Evin avlusu bir mezarlığa çıkıyor. Çocuklar da bu mezarlığın içerisinde hem oyun oynuyor hem de yaşıyorlar burada. Tavukları besliyorlar. Tüm yaşam alanını burası üzerine kurmuşlar. Ya farkında değildik, mezara basıyormuşuz ama bir mezarlığın girişiymiş o da. Gerçekten çok ilginç.
içindeki avlunun içerisinde yine açılan bir kapıda başka bir mezar daha bizi karşılıyor. Aslında burası bir mezarlıkken insanlar bu mezarlığın içerisine duvarlar kurarak ev inşa etmişler. Yani yine başka iki mezar mı burası acaba? Burada şöyle bir olay var. Mezarların içerisinde, zaman içerisinde başka bir ölü olursa mezarlardaki kemikleri topluyorlar, bir kenara bırakıyorlar. Yine oraya başkasını defnediyorlar. Biz ölülerle yaşam dedik bunun adına ama ölülerin bile ölülerle yaşadığı bir alana dönüşmüş zaman içerisindeki buradaki mezarlıklar. Adı ne amcanın? Şu ismi Osman Muhammed Ahmet. Peki bu bölge için ne düşünüyor? Yani ne diyor burayla ilgili? Burası ölüler şehri diyor insanlar buraya. Gerçekten ölüler şehri mi? اللي يعيش مع الميتين أحسن ما يعيش مع الحيين. Ölülerden yaşamak değil, insanlarla yaşamaktan iyi değil. Ölülerle yaşamak insanlarla yaşamaktan daha mı iyidir Evet, diyor. ölülerden sakin, ses yoktur diyor. جو هادي Yani durum değil. فيه هدوء Hudu demek ses yok. ما فيش عربيات ولا دوشة. Araba yok, ses yoktur diye. Peki burada yaşayan insanların kimlikleri var mı? Hastaneye gidebiliyorlar mı? Okula gidebiliyorlar mı? اللي عايشين هون ابو ليلو بطايق وكل شيء نظامي ليه بطاقة وكل حاجة رسميات وكله رسميات هرسة كيميكال وبعدين عادتنا هنا تبع الحكومة برضه يعني devlet ait. المسجد الحرام إن شاء الله. Şu anda içinde bulunduğumuz evdeki mezar ise bir Memlük Türk'üne ait bir mezar. Fakat ben dünyada ilk defa böyle bir Türk mezarı gördüm. Mezar lahit mezar gibi yapılmış üst üste bu şekilde. Çok ilginç gerçekten. Hayatımda ilk defa böyle bir mezar görüyorum. Herkesin birkaç tane keçisi ya da tavukları var, ördekleri var. Yumurta alıyor ondan, sütünü alıyor ondan. Bir nevi bir gıda almış oluyor bu hayvanlardan da. Etinden, sütünden yararlanıyor. Gördüğümüz bu mezarın ise girişi aslında buradan. Biraz önceki anlattığımız merdiven sisteminin aynısı burada da var. Mezarın içerisine 4 kat aşağıya iniliyor merdivenlerle. Dümdüz ileriye gidilip eğer erkekse sağ tarafa, kadınsa sol tarafa defnediliyor. Mezarın içerisindeki önemli bir isim olduğu için mezarını onurlandırmak amacıyla böyle yükselterek bir mezar yapmışlar. Bu yüzden böyle kat kat bir mezarmış. Ve bir rivayete göre kimileri de geceleri bu mezarlara gelip burada mezarların üstünde insanlar türbelerin üzerinde sohbet ediyorlarmış. Şurası çok ilginç ya. Bazı taşlar falan yenilenmiş. Her yerde mezar var ya, baksanıza. Yani ve şu olay gerçekten çok ilginç arkadaşlar. Şunların hepsi birer ev aslında. Eve çıkıyor. İnsanların yaşadığı yer oluyor. Bu kısım aslında hem bir mezarlık hem de toplu evlerin olduğu alan. Yani gördüğümüz her yer hem bir ev hem de mezarlık. Ölülerle baştan sona bir yaşam. Böyle bir yerde gece uyuyabilir miydiniz? Böyle bir yerde yaşayabilir miydiniz? Burada yaşayan insanların çoğu da şehir büyüdükçe yoksulluktan, sefaletten dolayı evleri yok. O yüzden mezarlıklara göç etmeye başlamışlar ve bu arkamda gördüğünüz mezarlıklarla evleri birleştirip burada yaşamışlar. Hala da burada yaşıyorlar. Şimdi de mezarlıkta yaşayan bir ailenin evinin içerisine gireceğiz. Rica edeceğiz. Gidelim. Ehlen ve selam. Türkiye'den geliyoruz. لا اتراك جايين من تركيا. Ha, duymuyor. Mezarların üstüne de güvercinler, kuşlar, hayvanlar su içebilsin diye böyle kablar yapılmış, bırakılmış ve çiçeklerle de süslemişler. Üzerine, yanına, sağa sola çiçekler bırakılmış. هاي استنى تعالى يا حسن السكان. İnsanların burada ölülerle beraber bu mezarlıkta yaşamalarının temel nedeni yoksulluk tabii ki. Bu bölgedeki mezarların aslında sahipleri var. Fakat bu sahipleri zaman içerisinde buraların tamamen sahipsiz kalıp harp edilmektense fakirlere diyorlar ki gel diyor sen burada diyor ev gibi zaten burası. Buranın içerisinde kal.
buranın bekçiliğini yap ve burada yaşa. Buymuş sistem, doğru mu Ömer abi? Sistem budur efendim abi, geliyorlar bile. Diyorlar bu zenginler dışarıda şehirde oturuyorlar. Bunlar da fakir fukaralar. Geldiler burada otur, kira mıra verme, bu manzara bekçi ol. Anladım. Yoksa buralar böyle bu şekilde harp ediliyor. Evet, Çünkü işte madde bağımlıları geliyor gece buraya. İşte yasa dışı işler yapan insanlar geliyorlar vesaire. Sıkıntılı bir bölge oluyormuş geceleri özellikle. Geceler abi buna girilmez. Geceler burada oturum oluyor, dikkat et. Yerlinin bile sanki böyle çok uğramayacağı bir yer gibi duruyor. Evet abi, bu da gördüğünüz gibi bu memlük yapsa. Ahmet benim arkadaşım, buralı, Mısırlı. Ahmet de bugün bize eşlik ediyor. Ahmet bile hayatında ilk defa buraya gelmiş. 700 yıldır yaşamın olduğu Ölüler şehrindeki bir memlük yapısındayız şu anda. Bak burada varlar. Uyuşturucu bağımlılarının kullandığı Erhan. Gördün mü? İğneler falan var. Abi kullanıp her yere atmışlar. İlginç maddeler var burada. Baksana şuna. Şeyin içinde ne var? Sigara kutusunun içerisinde. Hep enjeksiyon yerler. Burada toplanıyorlarmış geceleri. Abi her yer ya. Ölüler şehrinde günler geçtikçe şunu daha iyi anlıyorsun. Burada insanlar hayatın en ağır şartlarında bile umudunu kaybetmemek için ölülerin sessizliğine tutunuyor. Mezarlıkların arasında büyüyen çocuklar, yarım kalan hikayelerin yanında yaşayan aileler hepsi aynı soruyu fısıldıyor gibi. Gerçekten kim yaşıyor, kim ölü sayılıyor? Hayalin ne? مكان غير هنا النطرة بتنطر بتبهدلنا والعيال متبهدلين. Güzel yere çıkmak istiyorum diye. Yani şehre yakın bir yer, yani doktora gidecek, bir sene gidecek bir yer, araba olsun, ulaştığım yer olsun diye. Yani buradan değil, çıkmak istiyorum diye. Daha suyla almıyor diye. Yağmur olduğunda. البرد صعب والنطرة بتنزل علينا من عند Yani المية. ortalık soğuk oluyor diye. Şükran. Evinizi açtığınız için teşekkür ederim. بتشكرك جدا جدا لانه استضفتيه وقعدت معنا شوي. Hayalin ne? عبالي شو بتحلم بايه؟ يعني بستر ربنا مش عايزين اكتر من كده. Kimse Bes. beni hayatımda kimse beni ihanet etmesin diyor. Vasalet. Anladım. Ana. بس Memnun كده. oldum. Abul تشرفنا ما عرفتك. احنا Ehlem. انا عايز احد بيت ربنا. Bes Allah'ın evine gitmek istiyorum. Hacı olmak istiyorum diye. Hacca gitmek istiyoruz. اثنين شباب اجوزهم واحد بيت الله والحمد İki tane لله. genç oğlumu ev vereyim diye ben diye Suudi Arabistan'a gidip Allah'ın evine Ya gideceğim Mehmet diye. hayat. Bu elimden iş yapamıyorum diye. اه نعمل حادثه مدغدغ خالص. Kaza yapmış bu elden. بص شغال بتاع واحد. Abinin tek bir hayali var. 2 tane çocuğu var. İkisini de evlendirip sadece Suudi Arabistan'a hacca gitmek istiyor. Kendisi 64 yaşında. Bir eli sakat. Bir eli sakat olmasına rağmen hala çalışıyor. Tek bir hayalim var diyor. Sadece Allah'ın evine gitmek istiyorum. Suudi Arabistan'a hacca. İsmi Kerim سيد محمد سيد. Berkan. بارك الله فيك. Adama bak ya, tüm bu yoksulluğun, tüm bu şeyin içerisindeki herhangi bir maddi olarak bir hayal söylemedi. Direkt dedi ki tek bir hayalim var, Allah'ın evine hacca gitmek istiyorum diye. Belki de bu şehir bize şunu hatırlatıyor. Yaşam bazen nefes almakta değil, hayal kurabilmekle mümkün oluyor. Dünyanın en kalabalık yoksul mahallelerinden biri burası. Mezarlık olarak da 700 yıldan fazladır mezarlık olarak kullanılıyor. Milyonlarca insan gömülü burada belki de. Böyle bir yeri ziyaret ettik bugün. Mısır'da, Kahire'de dünyanın en ilginç mahallelerinden biri. Adeta bir şehir burası. Şehrin çıkışında sağ tarafı yemyeşillik, doğal hayatın aktığı, artık zengin yaşamının başladığı alan. Sol taraf ise tamamen mezarlıklar ve yoksul hayat. İşte burasıydı Ölülerle Yaşam. Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.